Arkadaşlar günaydın. Güneşli bir pazar sabahı. Bugün günlük bir egzersiz hakkımı kullanıp bisiklet süreceğim. Hyde Park'a gideceğim. Kurallara uyup gideceğim tabii ki. Bir sosyal mesafeyi sağlamanız lazım. Ama zannediyorum ki önümüzdeki hafta ve haftalarda daha sıkı bir lockdown gelecek. O yüzden bunu bugün yapmak istiyorum. Ve size Londra'da durumun ne olduğunu göstermek istiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla insanlar sosyal mesafeye dikkat ediyor. Fakat bazı sosyal medyada ve gazetelerde insanların birbirine çok yakın yürüdüğünü, hatta parkta bir kişi barbekü yaparken yakalanmış. Yani o kadar tuhaf durumlar da var. Muhtemelen daha da sıkılaştıracaklar olayı. Ya o zaman çok konuşmayayım. Kasketimi takayım, kameramı yerleştirip yolculuğuma koyayım ve size Londra sokaklarını göstereyim. Evet arkadaşlar, sokaklar bomboş. Özellikle pazar günü bu havada böyle boş sokaklar çok da alışık olduğumuz bir durum değil. Fakat son rakamlara göre 43 bin kişi pozitif test edilmiş ve maalesef 4300 kişi Britanya'da hayatını kaybetti. Bunun %75 İngiltere'de ve bu rakamın da büyük bir çoğunluğu Londra'da. Toplam test sayısı yaklaşık 180-185 bin test yaptılar burada. O konuda hükümet eleştiriliyor çünkü günlük 25 bin test yapacağız dediler. Ve hala şu an işte 10 ile 15 bin range arasında gidip geliyor. Ve Nisan ayı sonu hedefi olarak da günlük 100 bin test yapacağız dediler. Öyle bir commitment verdiler. Fakat durum ne olacak bilemiyoruz. Hükümet çok da eleştiri alıyor. Britanya'nın stratejisi dünyanın en çok tartışılan koronavirüs stratejilerinden bir tanesiydi. Herd immunity, toplu bağışıklık ve bu stratejiden Imperial College'ın son bir raporu üzerine vazgeçtiler. Çünkü ölü sayısının ciddi anlamda artacağını söyleyen bir rapor eğer bu stratejiyle devam edilirse. Ve bundan dolayı biraz daha kısmi bir yasak kondu. Yani şu an spor yapmaya, yemek vesaire almaya çıkabiliyorsunuz. Ben de spor hakkında bisiklet olarak kullanıyorum. Muhtemelen yakın zamanda ben kuralların daha da sıkılaşacağını düşünüyorum. Bakalım durum ne olacak. Şu an Waterloo istasyonuna doğru gidiyoruz. Oradan London Eye'nin yanından Parlamento'dan St. James Park ve Buckingham Sarayı, kraliçenin yaşadığı yer. Şu an orada değil tabi, başka yere almışlar. Ve daha sonra da Hyde Park'ta turumuzu noktalayacağız. Şu an Waterloo istasyonu yanından geçiyoruz. Burası Londra'nın istasyon yoğunluğu açısından herhalde top 3 istasyondan bir tanesi. Çünkü burada National Railway Services de var. Yani Manchester'a, İskoçya'ya falan gitmek istiyorsanız buradan da trenler kalkıyor. Ama şu an tek tük insan var. Zaten istasyonları da critical worker'ların, yani hemşire, doktor vesaire gibi çalışanların kullanmasını istiyorlar. Şöyle bisiklet yolundan gidelim de. Biraz da NHS St. Thomas Hospital'ın oraya çıkacağız. Westminster Bridge'in hemen güney tarafında kalan bir bölgede. Kuzeyinde de Britanya Parlamentosu var. Birazdan orayı göreceksiniz arkadaşlar. Burası St. Thomas. Şurada da parlamento inşaat halinde. Polisler devreye geziyor. Zaten burası da Londra'nın, Britanya'nın kalbi. Britanya Parlamentosu'nun bulunduğu yer. Birazdan Churchill heykelinin oraya gidip size göstermeye çalışacağım.
sosyal mesafemizi koruyoruz. Sola geçeceğim. Evet arkadaşlar, şu an Britanya Parlamentosu'nun tam önündeyim. Çok güneş var. Sanırsanız yaz ayları içerisindeyiz. Big Ben. Restorasyon çalışmaları 2021'in sonunda bitecek. Britanya Parlamentosu. Şu da meşhur Winston Churchill heykeli. Şu an Whitehall'dayız. Altta polisleri görüyorsunuzdur sağda. Buralarda Whitehall binaları, yani hükümetin binaları var, bakanlıklar var, resmi kurumlar var. Fantastik bir yol bisiklet sürmek için. Şurada birazcık durup size etrafı göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şurada karşıda Churchill War Rooms var. İkinci Dünya Savaşı Churchill'in tabiri caizse ne yaptıysa her şey orada. Burası St. James Park'ın girişlerinden bir tanesi. Şurada da Social Distance Kuralını görebiliyorsunuz. 2 metre. Bisikletle giremiyoruz. Bisikletten inip anca yürüyebiliriz. Kısa bir tur atalım. Sonra tekrar yolumuza koyularız. Muhtemelen daha sert önlemler gelince buraya bir daha gelemeyeceğim. Çok merkezi bir yerde. Adamlar Allah korumuşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar her yerde polis devriye geziyor. İşte insanları uyarıyor vesaire. Yani Londra'da ceza kesildi mi henüz bilmiyorum ama ülkenin kuzeyinde ceza kesildiğini biliyorum. Fakat bu burada tabii çok tartışmalara da yol açtı. Hani belirli guideline'lar yok. Hani neye ceza kesilir, neye ceza kesilmez tadında. Bu da zaten kabinenin günlük briefinglerinde geçen gelen sorulardan bir tanesiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse de hani kabinede öyle çok İşte ceza keseceğiz edeceğiz kafasında değil, birazcık insanların sağduyusuna bırakıyor. Ama bu sağduyu tabii ki istismar edilirse hasar kuralları tanıştıracaklardır. Şu kırmızı binayı görüyorsunuzdur. Orası Downing Street. Başbakanın konutu. Arkasındaki gri yer aslında. Orası number 11 oluyor. 11. Şansölyenin, Chancellor'ın konutu. Muhtemelen Boris Johnson şu an orada bizi izliyor. İşin trajikomik tarafı da Londra'da bu koronavirüs salgını çıkmadan önce hava çok kötüydü. Her gün yağmur yağıyor ya da her gün kapalı. Yani zaten dışarı çıkmak istemiyorsun. Koronavirüs salgını geldi. Hava şu an gördüğünüz gibi. O yüzden aslında hani birazcık da doğa ana bizde dalgasını geçiyor. Tabii işte uçuşlar, fabrikalar, bu tarz operasyonlar durdurulunca çevre açısından da iyi oldu. Hava da bir anda güzelleşti. Hani evlerimizde otururken beklerken havanın bu kadar güzel olması da adeta kaderin bir cilvesi. Londra'da tabii salgının en hızlı yayıldığı yerlerden hatta birincisi ve ülkenin 1-2 hafta ilerisinde olduğu söyleniyor. Daha önce Boris Johnson 3 aylık bir timeline vermişti. Bunu da galiba 2-3 hafta önce vermişti. Ve genelde o seviyor böyle deadline vermeyi. Umarım hani yazın sonuna doğru veya yazın başında tabii ki gönül ister bu olayların azalması, azalarak bitmesi. Her ne kadar öyle bir senaryo şu an mümkün gözükmese de maalesef durumlar böyle. Size birazcık etrafı göstereyim. Şu estetik girişin arkasında Trafalgar Square var. Buckingham Sarayı'na çıkan yol. Atlı polisleri de görüyorsunuzdur zannediyorum. Yolumuza koyulalım. Kraliçenin konutu burası arkadaşlar. Çok kişi olduğunu zannetmiyorum. Kraliçeyi başka bir yere götürdüler. Zaten biliyorsunuz Prens Charles'ta koronavirüs çıktı. İyileştiği söyleniyor ama kendisi şu an İskoçya'da. Ya aslında bayağı senior figürler
burada koronavirüs oldu. Bunlar sosyal mesafeyi genelde koruyamayan insanlar. Çünkü sosyal olan insanlar. Birçok insanlarla buluşuyorlar, el tokalaşıyorlar vesaire. O yüzden aslında çok şaşırtıcı değil. Basında çok çeşitli haberler çıkıyor. İşte Londra'da insanlar sokağa çıktı, çıkmadı vesaire. Siz karar verirsiniz. En azından benim tecrübem. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorlar. Dikkat ediyorlar. Ama dediğim gibi de ben Britanya hükümetinin daha sıkı measure'lar getireceğini düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Bu da muhtemelen son böyle bir videom olur. Karantinadaki Londra'yı biraz göstermeye çalışıyorum. Olmazsa belki başka yerleri size önümüzdeki haftalarda gösteririm. Sonuçta günde bir kere dışarı çıkıp spor yapma, egzersiz yapma hakkım var. Ben de onu bisikletten yana kullanıyorum. Ben arkamdaki heykeli biraz size göstereyim. Aslanlı heykeller. İngiltere'nin zaten maskotu aslan. Neyse. Artık bu ziyaret yeter. Zaten kraliçe burada yok. Bence hemen Hyde Park'a gidelim. Hyde Park'ı da biraz size göstereyim. Ve orada bisiklet turumuzu tamamlayalım. Şimdilik bu kadar. Buckingham Palace'tan size bildirdim. Hyde Park'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Bayağı aslında bir bisikletçi var. Bisiklette gelen insan sayısı fazla. Buraya 2 hafta önce gelmişim. Daha kısmi lockdown measure'ları açıklanmadan evvel bu kadar kalabalık değildi. Hani yasak yokken, kısmi yasak yokken şu an her yer. Arkamda insanlar. Burada bayağı bir insan var. Evet arkadaşlar, Hyde Park'ta kısa bir tur atıp eve döneceğim. Burayı da size biraz göstermek istiyorum. Londra'nın en büyük parklarından bir tanesi burası. Ama geldiğim yerler arasında en kalabalık yer burası. Size birazcık Hyde Park'ın içerisindeki göleti göstereyim. Evet arkadaşlar, şarjım bitti. O yüzden telefona geçtim. Birazcık dinlenim dedim. Herhalde 10 kilometreden fazla sürmüşümdür. Benim gördüğüm en kalabalık yer burası. İşte yürüyenler, patene binenler, bisikletle gelenler benim gibi. Çok sayıda var bugün. Hayatımız şu birkaç ay, yani iyi ihtimalle birkaç ay değişecek. En kısa sürede bunu atlatmamızı ümit ediyorum, diliyorum. O yüzden de tabii üzerimize düşen görevi de yapmak zorundayız. 2 metre mesafeyi muhakkak korumalıyız. Maske konusu çok tartışmalı. İşte Amerika'da artık halka tavsiye ediliyor. Ama burada mesela maske takmayın. Eğer ki işte hastanede çalışmıyorsanız, çünkü hani bir shortage var. Burada tabii doktorlar, hemşireler çok sayıda maske yok. Üretmeye çalışıyorlar ama bu sıkıntı var ki onlar da açıkçası cephenin önünde yer aldıkları için en çok tehlikeye maruz kalan kesim. Hani bunu birazcık dengelemek lazım. Ben çok dışarı çıkmadığım için açıkçası kullanmıyorum. Çıkınca da bisiklete biniyorum. Bir tane maskem var. Kalabalık bir ortama girme durumunda kalırsam kullanmak istiyorum. Yoksa onun dışında zaten insanların dibine girmiyorum. Bisiklet sürüyorum. Tüm vaktim aşağı yukarı evde geçiyor. Umarım sizler güvendesinizdir. Aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz güvendedir. Bir sıkıntıları yoktur. Benim bugün size yansıtmak istediklerim bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.